Herkese merhaba. Nefis Hatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün katmer poğaça tarifini hazırladım. Yapımı oldukça kolay, üstelik çok lezzetli olan bu tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Aktif hale gelene kadar karıştırdıktan sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen ardından ununu eklemeye geçtim. Tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Yine bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu sırada lütfen unu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamur ağırlaştıktan sonra spatula içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. İlerleyen saniyelerde sizlere hamurun yumuşaklığını da yakından göstermiş olacağım. Kase tertemiz olana kadar, hamur elimizi bırakana kadar yoğurmaya devam edelim. Yaklaşık 4-5 dakikadır hamur yoğurmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık bir hamur elde ettim. Kase tertemiz oldu ve hamur artık elimi bıraktı. Toparladıktan sonra üzerini kapakla ve bezle örteceğim. Ortalama 40 dakika boyunca mayalıyorum. Mayaladığımız ortam ne kadar ılık olursa mayalandırma süresi o kadar kısa yenecektir. 40 dakikanın ardından hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Evet, şimdi ilk havasını alıyorum. Burası da oldukça önemlidir. Uzun süre mayaladığımız için içerisindeki hava kabarcıklarının tamamen sönmesi gerekiyor. Bu sayede poğaçalarımızda asla maya kokusu olmayacak. Yine hamuru toparladıktan sonra 2 eşit parçaya bölüyorum ve beze haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bezeleme işlemini tamamladım. Beklemeden açma işlemine geçiyorum. İlk bezeyi hazırladım. İkinci bezenin de yapma aşamasını sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bezenin altına ve üstüne bir miktar un serptim. Öncelikle parmak uçlarımla bezeyi genişletiyorum. Ardından oklava ile açmaya devam edeceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet, bezeyi yeteri kadar büyüttüm. 120 gram erittiğim tereyağından bezenin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Poğaçalarımızın içerisinin kat kat olabilmesi için bezenin üzerinde boşluk kalmadan bol miktarda tereyağı sürmemiz gerekiyor. Ben tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yağlama işlemini tamamladıktan sonra bezeyi ikiye katladım. Şimdi yine iki kenarını üst üste aldıktan sonra bezenin şeklini vermiş oluyorum. 2 tane bezeyi de hazırladım. Borcamın içerisine alıyorum. Poşetin içerisine aldıktan sonra buzdolabında 20 dakika boyunca dinlendiriyorum. Bu sayede bezelerimizin içerisindeki katı yağ tamamen donmuş olacak ve kolaylıkla açmış olacağız. Aradan 20 dakika geçti. Bezeler buzdolabında çok güzel bir şekilde dinlendi. İçerisindeki katı yağ tamamen dondu. Yine masanın üzerine bir miktar un serptim. Bezenin altına ve üstüne hafif un serpiştirdikten sonra hafif ellerimle büyütüyorum. Ardından oklava ile büyütmeye devam edeceğim. Ben bu sırada oklava kullandım. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez.
Evet, yine bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Artan tereyağından her tarafına gelecek şekilde bol miktarda tereyağı sürüyorum. 120 gram tereyağı yağlama aşamalarının tümüne yetmiş olacak. İç harcı için ise kaşar peyniri kullanıyorum. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Rendelediğim kaşar peynirinden bezenin her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. Şimdi uç kısmından başlayarak bezeyi rulo şeklinde sarmaya devam ediyorum. Evet, yine hemen ikinci bezeyi açma işlemine geçtim. Yine altına ve üstüne bir miktar un serpiştirdikten sonra oklava ile büyütmeye devam edeceğim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Katmer poğaça tarifinin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizlerin de çok lezzetli yapacağınıza eminim. Hatta tepsi tepsi yapıp buzluğunuzda da muhafaza edebileceğiniz mükemmel bir tarif. Buzluktan çıkarttıktan sonra ısıtıp tüketebilirsiniz. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacaktır. Açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, şimdi dilimleme işlemine geçiyorum. 2 tane bezeden toplamda 20 tane poğaça elde ediyorum. Hazırladığım poğaçaları yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak diziyorum. Evet, şimdi yumurta sarısını sürmeye geçeceğim. 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Şimdi poğaçaların her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürüyorum. Poğaçaların üzerini kavrulmuş susam ile süsleyeceğim. Sade olarak da yapabilirsiniz. Çörek otu veya işlenmemiş haşhaş ile de süsleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Hemen ardından 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Poğaçalar pişti ve fırından aldım. Benim fırınımda 30 dakika içerisinde pişti. Üzerini kapatıp 10 dakika boyunca ilk sıcağının geçmesini bekledim. Şimdi bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık, puf puf kabaran, içerisi tel tel ayrılan poğaçalar elde ettim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.